İran TV ekranlarından mutlu akşamlar. İş dünyasının ve ekonominin kalbinin attığı bir dünya iş başlıyor. Evet sevgili izleyiciler, sektörü anlatıyoruz, sektördeki yenilikleri anlatıyoruz. Bazen hukuktaki farkındalıkları sizlere göstermeye çalışıyoruz. Ama her farkında olan birçok iş kolu var. Burada da siyaset bilimci ve sosyal sorunlar uzmanı olan, bir yandan tam anlamıyla çok geniş humanite olarak aktivistliğin de içinde olduğu farklı bir sektörden konu açacağız. Bu farklı sektörle ilgili de değerli konuklarım Sayın Yasemin Babayiğit ve Sayın Ahmet Yusuf'la birlikte olacağız. Ahmet Yusuf Filistinli, Sayın Yasemin Hanım da tüm dünyada bu sorunlarla ilgileniyor. Özellikle İsrail ve Gazze'de yaşanan olaylarla oradaki insanlara yapılan yardımları bugün konuşacağız. Sektörü konuşurken, iş boylarını konuşurken buradaki ve oradaki sorunları, insanların parasal durumlarını ve mesleki eğitimdeki zorluklarını konuşacağız. Lütfen yaklaşın çünkü çok ilginç bir konuyla karşınızdayım. İki konuğumla beraber. Hemen hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. You welcome Ahmet. You're welcome. Tabii ki sana dönmek istiyorum Sayın Yasemin Hanım. Çünkü çok farklı bir iş yapıyoruz ama ilk önce Ahmet'e gelmeden önce, çünkü Filistin'de yaşıyor ve burada sonra Filistin'den buraya geldiğinde birçok sorunları olarak daha doğrusu mesleki sorunlarla beraber eğitim sorunu birçok şeyi konuşacağız ama önce ben tabii ki anlatmaya çalıştım, izah etmeye çalıştım. Senin yaptığın bütün bu işleri aslen neler yapıyorsun? Neden bu işin içindesin? Ne zaman başladın? Ne zaman başladım? Geçen yıl bu aylardaydı gerçekten. Bu aylardaydı. İlk İsrail gidişimde, çünkü öyle artık diye söyleniyor. İsrail gidişimde tatil amacıyla, tatil değil de daha tesadüf olarak gittim. Ben sandım ki çok şeyle karşılaşacağım. Pardon, Türkçesini bilmiyorum. Racism'le karşılaşacağım. Ama yoktu. İnsanlar gayet iyi insanlardı. Onlar kendi halinde, aynı bizim insanlardaki gibi devletinden bıkmış, istemiyor yani barış isteyen insanlardı. Çok iyi insanlardı. Öyle bakış açım değişti. Sonra Kudüs'e gittim. Ve ondan sonra oturdum, bir kafede oturdum. Yani bir geri çekmeye gitmem oldu. Tekrar geri döndüm. Sonra bir kafede oturuyordum. Laptopum önümde bir şeyler yazıyorum. Bir adam geldi yanıma. Sen yazar mısın dedim. Ben dedim kendi sosyal dünyanımda evet bir yazarlığım var. Tekrar konuşmamız lazım dedi bana. Bu Kudüs'ün yani Jerusalem's El-Quds Newspaper onun chief editor oluyor. Çok ilginç bir şekilde yani iyi bir gazetesinin editörlerinden biriyle karşılaşıyorsun. Beni buldu, bana geldi, konuşmamız gerektiğini söyledi ve ben evet dedim, konuşmamız gerekiyor dedim. O an hissettim ve tekrar hala iletişimdeyiz. Hatta buraya gelmeden önce ben onu aradım, mutlaka izlemesini canlı yayında. Aynen, ya da yani sitenize lütfen koyun. Sizin takipçiniz de biliniz de yani siz yalnız değilsiniz. Yani Türkiye ve Avustralya'da arkanızda. Bunu bilin diye. Ben sizin kapınızım. Bildirtmek istedim öncelikle. Ondan sonra Gazze nasıl girdi ortaya? Bunu oraya gelmeden önce istersen Yasemin Hanım şunu bir yıl önce bu yolculuğa başlamadan ne yapıyordu? Hayatı nasıldı? Ne okudu? Neyi bitirdi? Nerelerde yaşadı? Ondan sonra o Filistin yolculuğuna gelirsek ve Gazze'deki o yaşamı ve dramı daha doğrusu buradan anlatırsak daha iyi olur ama ben bir yıl öncesinden biraz söz etmeni istiyorum. Ben bunu size en iyi şekilde anlatmaya çalışacağım çünkü ben bile hala tam olarak anlamış değilim. Ben öğretmenim. Burada 6 yıl öğretmenlik yaptım. Çok seviyorum işimi. Hatta şu an velilerim beni izliyorsa işte hepiniz hala çok seviyorum. Çocuklarımı da hala çok seviyorum. Sonra Avustralya'ya geri döndüm. Master'ımı yapmaya karar verdim. İngilizce yani öğretmenlik üzerine. Bitirmek üzereydim.
Sonra işte bazı sorunlar, aile sorunlar oldu. O yarım kaldı. Tekrar Türkiye'ye döndüm. İşte o arada İsrail'e gittim. İsrail'e gittikten sonra her şey tamamen bu yola doğru gitti. İsrail'e gitmeden daha önce Filistin hakkında neler biliyordun? Oradaki insanların yaşamı veya hep haberlerde, ekranlarda, gazetelerde okuduğun bir şablon mu vardı kafanda? Daha önce o bilgiler nasıldı sende? Evet, işte bu çok işte enteresan konu budur. Avustralya'da bize hiçbir şekilde detaylı iletmiyorlar. Bunu da bilerek yapıyorlar. Yani çok az hafif bir şekilde ekranı gösteriyorlar ama Filistin'i onları problem olarak gösteriyorlar tabii ki de. Şimdi sorun bu. Ben Türkiye'ye taşındığımda, yerleştiğimden sonra ben apayrı bir dünya var. Gerçekleri görmeye başladım. Şimdi böyle gözüm açıldığında ben çok meraklı bir insanım. Araştırmayı severim. Ne kadar daha fazla öğrendiysem o kadar daha da yok bu doğru değil, ben çok hak tarafında biriyim o yüzden. Hayır, bu yanlış, yani dünya bilmesi gerekiyor. Avustralya'da herkes, yani affetsinler beni ama kutuda yaşıyorlar. O kutudan çıkartmak istiyorum, kurtarmak istiyorum onlardan. Yani biz üzülüyoruz, bir şey yapmak istiyoruz diyorlar ama bir hareket, hiçbir şey görmüyorum. Hiçbir şey görmüyorum. Bir eylem yapıyorlar bir ikide bir. Yani tamam, yani yılda bir ya da bir şey oluşmuyor. Türkiye'de bir eylem yapılıyor. Her şey ayağa kalkıyor. Yani bir şeyler oluyor. Bir sonuç oluyor sonuçta. Avustralya'da bu olmuyor. O sistem buna izin vermiyor. Neden? Çünkü insan gücü yok orada. İnsan gücüne ben çok inanıyorum. Ve benim amacım asıl o insan gücünü tekrar uyandırmak, ayağa kaldırmak. Peki tabii ki Sayın Ahmet Yusuf'a da sorularımız olacak ama sadece İngilizce konuşabiliyor. Ben tercümanını yaparım. Burada da ne kadar sürede nasıl tanıştınız? İlk önce senden bunu dinledikten sonra Ahmet Yusuf'a dönmek istiyorum. Çünkü bir Filistinli ve oradaki yaşanmışlığı, o zorlukları en fazla bilenlerden biri ki çünkü orada yaşıyor. Çünkü başına gelen bilir, yaşayan bilir deriz hep biz kendi deyimlerimizde. Sen Gazze'ye nasıl gittin? Oradaki tünellerde yiyecekler günlük mü bırakılıyor? İhtiyaçlarını nasıl karşılıyorlar? Çünkü ambargo var. Birçok olay oraya gelmiyor. Çünkü senin yaptığın iş çok farklı bir iş. Hem gönüllü bir iş hem sesini dünyaya duyurman gereken bir siyaset bilimci, sosyal sorunları platformunda olan bir kişisin ve dünyaya sesini duyuruyorsun. Burada Gazze'ye nasıl gittin ve Ahmet'le nasıl tanıştın? Önce şunu, pardon, belki bir anlaşma oldu. Ben henüz Gazze'ye gidemedim. Girmek istedim, pardon. Girmeye çalışıyorum Tamam. ve gireceğim. Çünkü yönlerini buldum. Yani gereken bağlantıları kurdum. Torpilleri diyelim artık, ne diye deniyorsa artık. Çünkü izin vermiyorlar. İzin verdiler ama bir haftalığına izin verdiler. Bir haftalığını ben ne başarabilirim ki? Yani journalist olarak. Ben journalist olarak girmek istemiyorum. Ben girip çözümlerini sormak, yapmak istiyorum. Sen gazeteci olarak girmek istemiyorsun. Zaten eğitimci kimliğin, araştırmacı kimliğin var. Sen siyaset sorunlarını ve sosyal sorunları platformunda bu kişilerin sesini dünyaya duyurmak istiyorsun. O şekilde girip orada yaşamak istiyorsun. Gonca Hanım, duyursam bile Gazze hiç kimseyi kurtaramaz. Bu bir gerçek. Ama onların hayatını kolaylaştırabiliriz. Benim amacım budur. Neden kurtaramaz? Çünkü hiç kimse bir şey yapmıyor. Hadi ben bir kişiyim. Hadi Türkiye belki birazcık bir şey yapıyordur ama onlar da her şeyden emin olamıyorum. Yani yardım gönderiliyor, evet, ama bu yardım sadece bunlar çözüm değil. Bunlar yara bandı. Yani band-aid effect diyoruz biz ona İngilizce. Yara bandı. Yani tabii ki şeyleri gönderiyorlar, giysi gönderiyorlar, pilav gönderiyorlar, şunları gönderiyorlar ama bunlar sorunu çözmüyor. Oradaki sorun ne peki? Yara bandı sadece orada sorun teşhis edilip tedavi edilmiyor diyorsun. Üstü ufacık pansumanlarla geçiştiriliyor ve ben buradan bu işi farklı bir şekilde yapmak istiyorum. Asıl sorunları ne?
Yani günlük kapı açılıp yiyecek mi alıyorlar? Ne sorunlar yaşıyor? Biraz Ahmet'e dönüp bunları sormak isterim. Ahmed, she's asking you what you told me about the problems in Gaza. Bana anlattıkları ama ben Tabii. bunları bana zaten anlatmıştım Biliyorum. ben, çünkü ben bunun profilini yapmışım. Ben onu sorduğumda Gazze'deki birinci, yani en nefret ettiği sorun nedir? Elektrik. Günde 4 saat elektrik izin veriyorlar İsrail. Şimdi de yeni olan... Ahmet'ten bunları dinlersek hiç değilse senin Ahmet, can you yaptığın... explain it to them in Turkish the best way you can? Try. Just try. Just try. It will be funny for the viewers, actually. And you'll be giving other Palestinians hope. Please do it. تقصدون what? What is the most thing you hate most in living in Gaza? What is the biggest problem? Please relax. The biggest problem. In Turkish. Yani Türkiye'de, Gazze'de yaşarken en büyük senin için sorun neydi? Zorluklar. Zorluk. Problem. Ay, aslında normal anlıyor ama şu an O şey zaman oldu. siz de... What was the biggest? You said electricity to me, right? Yes, electricity. Evet, electricity de. Why electricity? Because Türkçe? No? every 2 months I can't in Turkish. Yeah, يعني تفهم sonra Türkçe. يعني hepsi 2 ay 2 ay 2 ay her elektrik iki- yok. her 4 iki- saat var. 2 Her iki- exactly Hayır. Her gün 4 saat. 4 saat. Evet. Evet. Yeah, onu. Ee, It's okay. I'm sorry, it's okay. problem. Tabii ki normal. Farklı Bu durum şekilde değişti ya ülkelerinde Değişti. şey yapıyoruz ama tekrar zaten konuşuruz. Peki bu elektrikten sonra su problemi. Ama onu oraya vermeden önce Gonca Hanım, daha yeni bir gelişme var. Şimdi her 48 saatte 2 gün içerisinde 6 saat elektrik oldu şimdi. Ah, Bu yeni gelişen bir şey. ne kadar kötü. Yapabiliyoruz Yani. 2 saat için. When did this happen? Every 2 days 6 hours. Recently, yes? Yeah. Orada şu an var ya, çok feci bir şekilde herkes hastalıktan, her şeyden ya çok acı çekiyorlar, yani çok her şekilden acı çekiyorlar. Ve dünya bunu bu kadarını biliyor mu? Gözünü kapatıyor, duymuyor. Yani we don't Ya da, have ya da duyuyor ya da duymak istemiyor. we don't have electricity there and they give us bill. And they give us Bill. for what? Faturası electricity. da artık Do you understand? Oh my god, bak bunu bilmiyordum. Hem elektrik yok ve bunun faturasını faturasını yapıyorlar. alıyorlar diyor. Peki If the electricity come, like it's cost like Vay yani. Siyasete hiç girmek like ayna, istemiyorum. ukuz, TL ama electricity gelecek. Ama elektrik Aynen. yok. Ama elektrik yok. elektrik yok olmayan saati de süreyi de Yaşa be alınıyor. İsrail, çözmüşsünüz. Peki bunun şeylerini İsrail devleti mi alıyor? Evet. Onun için de zorluklar yaşatarak, onlarda maddi zorlanmayı da yaşatarak ne kadar sıkıştırabilirsek o kadar. Çünkü bunu tabii ki siyaset bilimciler, tarih bilimciler daha iyi analiz edeceklerdir, daha iyi değerlendireceklerdir. Biz buradan iş kolunu daha fazla konuşacağız. Çünkü Filistin oraya gelmeden önce, İsrail devleti kurulmadan önce hangi aşamalar olmuştur? Ben Gurionlardan çıkıp sonra oradaki toprakların satılması, sonra evlerinin satılması, bütün bunlar biraz siyasi ve tarih bilimcilerin işi ki ama okuduklarımızla ondan sonra o devletin, yani Ben Gurion gelip de bir uçakla dolu parayla oradaki neler yapılacağını, o devleti kurmak istediğini söylemiştir. Ve ondan sonra Filistin halkı yavaş yavaş o sınıra yaklaştırdığında ve sahil yerindeki Gazze'deki sıkıştırılıp kaldığında, ki diğer taraflar da var, oradaki amaçlar tabii ki çok boyutlu. Onlar tartışılması günler Resistance. ve şeyler alır ve dediğim gibi bu işi yapan çok değerli siyasi bilimciler ve tarih bilimcileri var. Ama bizim gördüğümüz hiçbir insanlık için zorluk, açlık, susuzluk yaşanmamalı. Elektrik verilmediği sürece hastalıklar olacak. Her şekilde onlar oradaki gıdasız bırakıldığında hastalıklar olacak. Belki yıldırıp orayı boşaltılması düşünülüyor ama siz bu alanda
iş olarak ve bunu platform olarak neler yapıyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanımız zaten Mescid-i Aksa için çok büyük girişimlerde bulundu ve şu anda oradaki üst şehirlerin de izin verilmesi ve denetlendikten sonra namaz kılınması söylendi. Ve oradaki birçok şeyin yardımın ulaştırılması için uğraşıyor. Birçok şeylerde ama bunu gönülden yapması gerek. Birçok Arap ve Müslüman ülkelerinde yapması gerek. Ve biz burada neredeyiz? Sizler neler yapıyorsunuz? Yani ben neler yapıyorum? Ben tek başıma, tek ordu, one woman army diyorum kendime. Tek ordu gibi görüyorum kendimi. Korkusuz bir şekilde bunu yapıyorum. Şimdi Büyük başarı. Yani başarı değil bir şey henüz ben başaramadım. Ben onu ama kabul sesinizi etmiyorum. buradan dahi duyurabiliyorsunuz ve buraya kadar gelip bunu anlatmak istemeniz bile neler yapmanız ve neleri yapmanız gerektiğini anlatmanız bile büyük başarı. Peki siz oradaki sorunları ve şeyleri çözmek için bir kişi kurtarmak değil de tüm Filistin halkına Gazze'ye yardım etmek gerektiğini söylüyorsunuz. Ve burada sizin bir projeniz var. Bunu biraz bize anlatabilir misiniz? Şu projeyi ben tam olarak açıklamak istemiyorum. Tamam. Çünkü bunun benden alınması tekrar Çok haklısınız. riski var tabii ki. Sponsorumla da görüşmem gerekiyor tabii ki de. Ama ben bir çözüm buldum, evet. Ben dünyanın en büyük sorununu, şu göçmen sorununu, çözümünü yarattım. Evet, bunun sistemini kurmam gerekiyor. Benim asıl Gazze'ye gitmem sebebi budur. Hayır, yardım amacıyla tabii ki var. Bağışlarla falan, herkesin yaptığı gibi. Bütün bu kurumların yaptığı gibi. Ama biz onlardan, yani ben tabii ki ondan Allah razı olsun. Onlardan değilim. Ben farklı bir şey yapmaya çalışıyorum burada. Benim kurmak istediğim sistem, oradaki insanların çıkmak isteyen, yani asylum visa almak isteyen bir ülke seçsin. Ahmet Ireland'a gitmek istiyor. Neden? Çünkü orada ücretsiz eğitim oluyormuş. İrlanda'da bu var mı? Öyle diye söylüyor. Yani bana öyle oldu. Ireland has Ireland, yes. education. Sure. Tamam mı? 8 kez gemiyle Yunanistan'a Gitmek istedi. Gitti de yere, yani boğulmak üzereydi, ölmek üzereydi, dövdüler, yere de gönderdiler. 9. kez de gönderecektiler. Aslında göçmen sorunları da var burada. En büyük şey... Daha geçen hafta gidenler var. Durduramadım onları. Çünkü işsizlik şimdi konu. Konu öyle geliyor. Şimdi ben bunu neden nasıl durdurdum? Dedim bak, sen şükür et ki sen orada Gazze'den çıkmışsın bir kere. Türkiye seni aldı içeri. Sen Ahmet'le neler yapıyorsun? Yani Ahmet'le tanışman nasıl oldu? Ahmet'le ilk önce bir Tesadüf. bunu anlatalım. Ondan sonra onun hikayesine de gelelim. Yani neden İrlanda'ya gitmek için Yunanistan'a gitti? Tesadüf tanıştın. Yani şimdi ben hayatta tesadüften inanmıyorum. Ben her şeye kadar inanıyorum. Ama yine de ben Facebook gruplarına girip ben Gazze'ye girmek için bir yol arıyordum. Çünkü bulamıyordum internetlerden sitelerden, yani giremiyorsun ya Birleşik Devlet'e bağlı olman gerekiyor ya şu kuruma bağlı olman gerekiyor. Giremiyorsun, yani insan normalden giremiyorsun. Peki, ben hiçbir yere bağlı değildim. Yasemin'in son 1 dakikamız kalmış. O Pardon. kadar akışta geldik ki buradan son olarak neler iletmek Facebook'tan. istedim. O kadar çok konuşulacak konu var ki çünkü dünyada kanayan yara olan yerlerden biri, birçok yer var. Kana keseceğim ben. Neler iletmek istersen burada, çünkü ondan sonra kapanışı vereceğim. Ben Gazze'yi kurtaramam. Ama ben onların hayatlarını, yaşamlarını kolaylaştırabilirim. Bunu iletmek istiyorum. Ve orada çok yetenek var. Ve onun kardeşi Gazze Parkour, muhteşem bir free running style, bunu videosunu gösteririz. Muhteşem bir yetenek var. Ben bunu dünya göstermek istiyorum ve onlarla birlikte o gruba ben katılıyorum. İlk bayan olarak ki orada çok dikkat çekecek. Tabii ki sizinle tekrar bir projemiz var, programımız var. Evet. Orada dolu dolu bunları konuşacağız. Evet. En azından yolu Ahmet ve Ahmet Yusuf'la ve sizinle açtık. Burada göçmen sorunlarını, Gazze'yi ve yapılan işi, aslında
eğitim eksikliğini ve neden bunların oraya yardım edilmesini hep görüşeceğiz. Çok teşekkür ederim her ikinize de. Ahmet'e lütfen teşekkür ederim. Çünkü o bana onun bana gelmesi, onun benim onu bulması bir yani Allah'tan gelen bir şey diye inanıyorum. Çünkü o bana bütün detayları anlatıyor ve ben onun sayesinde ben bu aşamaya gelebildim. Ondan ben teşekkür ediyorum. Thank Thank you you. very much. You're welcome. Evet sevgili izleyiciler, bazen bir hikaye, bir iş hikayesi, yolculuğumuz farklı bir humanist bir projeyle ortaya çıkabiliyor. Bazen siyaset bilimci ve sosyal sorunlarla oluşan bir platformda, bazen tek başına mücadele vermeye çalışan bir kadın ruhunda ortaya çıkıyor. Bütün bunları buralardan sizlere anlatmak ve göstermek istiyoruz. Onun için de ve şöyle söylemek istiyorum. Lütfen dünyada savaşlar olmasın. Hangi ülkede olursak olalım, nerede olursak olalım, her zaman sevgiyle birbirimize sarılmaya çalışalım. Çünkü savaş oldukça maalesef açlık, yokluk, göçmen sorunu hiçbir zaman bitmeyecek, daha iyiye gitmek için. Bir başka konuğumla karşınızda olmak üzere. Kendinize iyi bakın.